Herkese merhaba arkadaşlar. Bitcoin ve altcoin'lerle ilgili güncel yorum ve analiz yaptığım kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu Star Atlas Coin. Star Atlas Coin ile ilgili önemli destek direnç seviyelerini, son yaşanan fiyat hareketlerini ve olması muhtemel satış hedeflerini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Dilerseniz analizime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen tuşuna dokunmayı unutmayın lütfen. Şu anda Star Atlas Coin haftalık grafiğindeyim. Haftalıkta geçtiğimiz ay 20 haftalık hareketli ortalamayı 2 kere test etti. Üzerinde kapatamadı ancak daha sonra 23 Ocak haftasında 20 haftalık hareketli ortalama üzerinde bir haftalık kapanış yaptığı görülüyor Star Atlas'ın. Bu durumda yani 20 haftalık hareketli ortalama üzerindeki kapanışlarda zaten yukarı yönlü hareketler beklediğimizi size aktarmıştım. Ancak bu hareket çok sınırlı oldu. 44.600 seviyesine kadar bir fiyat hareketi gördük ve ardından yeniden bu 20 haftalık hareketli ortalamaya bir retest gerçekleştirdiği görülüyor Star Atlas'ın. Geçtiğimiz hafta itibariyle bu 20 haftalık hareketli ortalamayı yeniden test etti. Ve bu haftada şu anda oldukça kritik bir sürece girilmiş oldu Star Atlas'ta ve yeniden 20 haftalık hareketli ortalamayı test ettiği görülüyor. Bu durumda nasıl bir yol izlenebilir? Onunla ilgili biraz paylaşım yapacağım size. Şu anda 20 haftalık hareketli ortalamamız 34.200 seviyesinde. Şu anda Star Atlas'ta 35.200 seviyelerinden fiyatlanıyor. Benim buradaki stratejim şu. Bu 20 haftalık hareketli ortalama altındaki haftalık kapanışlarda ve günlük kapanışlarda ben Star Atlas Coin'deki işlemlerimde stop olacağım. Yani bu şekilde bir strateji geliştirdim. Çünkü 20 haftalık hareketli ortalama altında artık ayı piyasasına net olarak girildiği gözlemleniyor. Bu sebeple de ben bu 20 haftalık hareketli ortalama altındaki fiyatlanmalarda yukarı long yönlü işlem denemem. Tam tersine short yönlü işlemler deneyeceğimi belirtmek isterim. Onun dışında ancak buradan tepki alıp yeniden yukarı yönlü hareketleri ne devam etmesi durumundaysa Star Atlas'ın yukarımızda 41.000 seviyesi var. Burası günlük MA200'ümüz. Günlük MA200 önemli bir seviye. Zaten buranın altında yani bu seviyenin üzerinde bir kapanış yapamadı. Yani bu da çok net bir short sinyali olarak algılandı yatırımcılar tarafından. Yani bu 20 haftalık hareketli ortalamayı aşmasına ancak bu 200 günlük hareketli ortalamayı şurada gördüğünüz gibi bir türlü kırıp üzerinde kapanış yapamadığımızdan dolayı bu artık yatırımcılar tarafından bir short sinyali olarak algılanmış olma ihtimali çok yüksek. Burada ilk direncimiz bizim 41.000 seviyesi. Bu 41.000 seviyesi aşılmadığı takdirde ise ben aşağı yönlü hareketlerin devamını beklerim. Yani buradaki 20 haftalık hareketli ortalamanın da bizi tutacağını pek sanmıyorum açıkçası. Ancak bu 41.000 seviyesi aşıldığı takdirde ise yukarıda zaten orta vadeli bir majör fiyat hedefimiz vardı. O fiyat hedefimiz de 82.000 seviyesi. Yani ben şu seviyenin üzerindeki haftalık ve günlük kapanışlar neticesinde 82.000 seviyesinin ilk etapta hedeflenmesini bekliyorum. Ancak şu anda trend oldukça zayıf görünüyor. Her ne kadar 20 haftalık hareketli ortalama üzerinde kalmaya çalışsak da eğer buradan bir güç toplayıp bu 41.000'i kırmadığı takdirde ben yeniden bu 20 haftalık hareketli ortalamanın da aşağı kırılmasını bekliyorum. Günlük grafiğe bakalım. Evet, günlüğümüzde de zaten şu anda önemli bir indikatör olarak gördüğüm Slingshot'ta destek seviyeleri yitirildiği görünüyor. Bu destek seviyemiz 36.000 seviyesindeydi. Bu 36.000 seviyesi yitirildi ve şu anda 20 haftalık hareketli ortalamaya doğru bir düzeltme söz konusu. Bu da oldukça olumsuz bir durum Star Atlas için. Yani bu net bir short sinyali burada. Ona da ayrıca değinmek istedim. Dediğim gibi yukarıda 41.000 seviyesi önemli. Peki burada düşüşler devam etmesi durumunda nasıl bir fiyatlanma olabilir? Onu size aktarmak istiyorum. Yani geri çekilmelerde hangi seviyeler önemli? Onları sizlerle paylaşayım. Burada
Fibonacci 0.618 seviyemiz 33.150 seviyesinde. Burası zaten bizim 20 haftalık hareketli ortalamamıza da gayet yakın bir seviye. 20 haftalık hareketli ortalamamız 34.000 seviyesinde. Bu Fibonacci 0.618 seviyemiz ise 33.150 seviyesinde. Bu seviyenin aşağı kırılması durumundaysa zaten düşüşün 30.000 ve ardından 26.000 seviyelerine ve daha da altındaysa hiç istemediğimiz bir seviye var. 14.500 seviyesi var. Ancak orası şu an uzak bir ihtimal. Şu anda geri dönüşlerde bizim ilk etapta 34.000 seviyesi ve o seviyenin hemen altında Fibonacci 0.618 seviyemiz olan 33.000 seviyesi var. Bu seviyelerin kaybedilmesi durumundaysa 30.000 ve 26.000 seviyeleri önemli destekler olarak karşımıza çıkıyor. Burada bir squeeze momentum'a bakmak istiyorum. Squeeze momentum'da da bu yukarı yönlü hareketlerde güzel bir long sinyali gelmişti. Dalgalı bir seyirde olsa yukarı yönlü trend net bir şekilde devam ediyordu burada. Ancak trend son 12 Şubat'tan itibaren trendin bayağı bir zayıfladığı ve short sinyaline döndüğü görülüyor. Bu short sinyali de şu anda daha da güçlenerek devam ediyor. Yani bu da düzeltmelerin bir müddet daha devam edeceği izlenimine kapılmama sebep oluyor. Şu anda yani olumsuz bir durum söz konusu. Hem haftalıkta kısmen hem de günlükte olumsuz bir durum söz konusu diyebilirim. Buradaki en önemli durum zaten bu az önce belirttiğim 41.000 seviyesindeki 200 günlük hareketli ortalamanın bir türlü yukarı kırılmaması. Yani burada bir iki kere böyle bir hamle oldu 200 günlük hareketli ortalamaya, ancak bir türlü yukarıya doğru yukarı bir yönlü kırılım olmadı. Bu da olumsuz bir durumdu. 4 saatlik grafiğe gelelim bir de. 4 saatlik grafiğimizde de squeeze momentumumuz şu anda short sinyalinde ve short sinyali yine güçlü bir şekilde devam ediyor diyebilirim. Ancak bu son 4 saatlik mumda ufak bir yukarı yönlü tepkime olduğu görülüyor. 34.000 seviyesinden 35.500'lere kadar bir ufak bir tepki olduğu görülüyor burada. Bu yani çok cılız bir hareket. Beklediğimiz tepki bu değil. Slingshot'ta da direncimiz şu anda ilk etapta 37.200 37.200 ve 37.500 seviyeleri. Burası yani bu seviyenin ilk etapta kazanılması gerekiyor ve ardından da burada zaten 200 günlük hareketli ortalamamız olan 41.000 seviyesinin mutlaka kazanılması gerekiyor. Şu anda Star Atlas'ta haftalık kapanış önemli. 20 haftalık hareketli ortalama üzerindeki kapanışlar önemli olacaktır. Ancak dediğim gibi buradaki 41.000 seviyesinin kazanılması bence bu 20 haftalık hareketli ortalama kadar önemli bir durum. Bunu yakından takip etmek gerekiyor. Şu anda kısa vadeli ve orta vadeli pek olumlu bir durumda olduğunu söyleyemeyeceğim Star Atlas'ın. Bu nedenle yatırımcı arkadaşların da dikkatli olmasında fayda var. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese bol kazançlar dilerim. Hoşça kalın.